Merhaba arkadaşlar, ben Sina. Ben de Tolga. Hallederiz kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra Hallederiz kanalında çeşitli elektronik ve robotik projeler geliştireceğiz. Bu projelerin yapım sürecini size olabildiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Bazı projeleri halledebileceğiz, bazılarını halledemeyeceğiz ve birlikte göreceğiz. Yapım süreci nasıl olacak? Halledemeyeceğimizi göreceğiz. O zaman hadi başlayalım. O zaman başlayalım. Hallederiz'in her bölümünde farklı bir proje yapacağız. Bu projeler genellikle tek bir gün içinde bitirebileceğimiz karmaşıklıkta projeler olacak. Bunlar çoğunlukla hayatınızı kolaylaştırabilecek projeler olacak. Bazen zorlaştırabilecek projeler olacak. Duruma göre hiçbir işe yaramayacak ama yaptığınız için mutlu olacaksınız. Bugün de ilk programımızı çekiyoruz sizin için ve bunun için de en saçma projelerden bir tanesini seçtik. O da... Bugün alev topu atan bir eldiven yapacağız. Ama tam olarak yumruk attığın zaman alev topu atan bir eldiven yapacağız. Son hava bükücü çizgi filmindeki gibi, oradaki ateş bükücüler gibi yumruk attığınız zaman elinizden alev topu atabileceksiniz. Neden? Çünkü yapabiliyoruz. Kesinlikle. İlk olarak alev topu atabilmek için sonuçta bir yakıta ihtiyacımız var, bir malzemeye ihtiyacımız var. Bu yakıt olarak pek çok şey kullanabilirdik, atıyorum çeşitli gazlar kullanabilirdik vesaire. Ama daha mantıklı bir çözüm bulduk. Sihirbazların kullandığı, genelde sahne efektlerinde kullanılan nitroselüloz ismi verilen bir malzeme var. Bunda karar kıldık ve nitroselülozun yaptığı şey genelde ısı yerine daha çok ışık çıkarmak. Ve bu yüzden sihirbazlar sahnede bunu kullanmayı tercih ediyorlar. Nitroselülozu yakmak için aklımızda bir fikir var ve tabii ki de bir sonraki aşamada da nitroselülozu yakmadan önce yumruk atıldığını tespit etmemiz gerekiyor. Evet, çünkü dediği gibi yakacak bir malzemeye ihtiyacımız olduğu gibi bir de bu yakma eylemini başlatacak bir kontrol cihazına ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bunun için de muhtelif malzemeler topladık. İlk olarak biraz nitroselüloz bulmamız gerekiyor. Nitroselüloz bulması çok kolay bir malzeme değil. İnternetten söylemek mümkün ama genelde kargolarken sorun çıkabiliyor çünkü yanıcı bir malzeme. Nitroselüloz birden fazla formatta bulunuyor. Özellikle sihirbazların kullandığı şekilde kağıt, ip ve pamuk formatında bulunuyor. Bizim pamuk ve kağıt versiyonuna ihtiyacımız var. En azından kafamızdaki şekilde çalışması için. Bunları almak için bir illüzyon dükkanına gittik. İstanbul'daki tek illüzyon dükkanı bu. Sihirevi isminde. Erdem Bulungira ismindeki bir sihirbazın dükkanı. İçeride bir sihirbazın ihtiyacı olabileceği pek çok malzeme var ve tabii buna flash, kağıt ve pamuk da dahil. Bir miktar almaya oraya gittik. Sihirevi ile ve Erdem Bey'le ben de o gün tanışmış oldum. Kendisi ilginç biri. Kendi ürettiği ürünleri var illüzyonlarda kullanılması için. Aynı zamanda makine mühendisi. Aynen. Evet. Başka sihirbazlar için ürettiği bazı malzemeler mevcut. Orada da bize bazı numaralar göstermiş oldu. Bana da şey yaptı. Bir takım illüzyonlar yaptı. Evet. Çok eğlenceliydi izlemesi. İzlemesi eğlenceli. Aynen. İzlemesi en eğlenceli olan kısmı. Özellikle senin kandığın anları izlemek çok eğlenceli. Evet ya, mahvoldum orada. Ardından da elektronik malzemeleri toplamak için Dirençnet ismindeki Kadıköy'deki bir elektronik mağazasına gittik. Burası bu tarz projeler geliştiren biri için cennet gibi bir şey. Aynen, kesinlikle. Arayabileceğin her şey var. 3 boyutlu baskıyla ilgili her türlü malzeme var. Elektronikle ilgili her türlü malzeme var. Mikro işlemciler vesaire. Yani girdiğin zaman çıkamayacağın bir yer aslında. Ben zaten bir noktada gruptan ayrıldım ya, sen orada sağlıklı alışverişi toplamış oldum. Ben kenarda ben proje için gereken malzemeleri topluyorum. Sen gitmiş orada ne yapayım? Heyecan. Topladığımız malzemelerden bahsedelim istiyorsan. Evet, kabaca şeyleri gösterelim. Hangi malzemeleri... Şu görüntüyü çok seviyorum. Bu gerçekten de en sevdiğim şey. Jelibon dükkanına gitmiş gibi hissediyorum kendimi bir elektronik dükkanına gittiğim zaman. Mükemmel. Doğuma hazır gibi değil mi? Hiç açmak istemiyorum gerçekten de. Bir proje için parça topladığım zaman kesinlikle aldığım paketi açmak istemiyorum. İstersen malzemelerden bahsedelim, neler aldığımızı. Açmak zorundayız. Açmak istemediğin için bana açtırıyorsun. Evet, evet. Aynen. Temel malzemeleri gösterelim. Bir tane mikro işlemcimiz var. Arduino Nano. Bu proje için aslında en önemli parçalardan bir tanesi tabii ki de bütün sistemi kontrol edecek olan mikro işlemcimiz. Evet, arkada çalışan, yani bütün sistemi kontrol eden cihaz bu olmuş olacak. Yumruğu algılayabilmemiz için bir adet ivme ölçeri ihtiyacımız var. Kendisi akselorometre olarak da geçer ama Türkçesini kullanmak isterseniz ivme ölçer kendisi. O da şu oluyor. Bu aynı anda hem akselorometre olarak çalışıyor, yani 3 boyutlu uzay içerisinde ileri geri sağ sol ve yukarı aşağı hareketlerindeki ivmenizi ölçmenizi sağlıyor. Aynı zamanda jiroskop olarak çalışıyor. Yani bu 3 eksen üzerindeki dönmeleri hesaplayabiliyor. Fakat biz sadece ivme kısmından faydalanacağız. Aynen, çünkü kesinlikle. Yani aslında, döndürerek yumruk atmıyoruz. Evet. Ya aslında ne bileyim, hani shoryuken falan attıracaksak. O bir sonraki. O da alevli. Shoryuken için de kullanabiliriz. Ama çok Kesinlikle. geç. Onu başka zaman hallederiz. Neyse, ekstra bir mod ekleyebiliriz shoryuken atmak için de. Güzel gözükmesini istediğimiz için ledlerimiz var. Cihaz açıldığı, kapandığı zaman ve hangi namlularımız hazır bunu bilmemiz için namlu demişken 3 Namlu adet demişken ona da gireceğiz biraz ama yani sadece senin de bahsettiğin gibi güzel gözükmesi için değil, cihazın hangi namlusunun dolu olduğu ve hangisini ateşleyebileceğimizi gösteren bir şey ki burada da hani şeyden bahsetmemiz lazım. Hani tabii ki de tek namlu bir cihaz yapmayacağız. Onlar da şurada malzemelerimiz. Bunları internetten söyledik çünkü yakında bir dükkandan bulmamız zor olan malzemelerdi. Aslında bunu bulabilirdik ama yeterince gezmedik.
Üşendik. Bunu sen nereden almıştın? Bu tam olarak ne parçasıydı? Bir model gemi mi? Model gemi malzemesiydi fakat ne için kullandığını hatırlamıyorum sadece. Önemli aslında. Evet yani 10 milimetrelik bir boru olarak çelik aldık. boru. Tabii ki de 10 milimetrelik çelik boruyu namlu yapmak için kullanacağız ve bunun yanında tabii ki flash kağıt ve pamuğu ateşlemek için de model arabalarda kullanılan bujilerden kullanacağız. Çalışma mantığı şu şekilde olacak. Bunlardan bir tanesini açıyorum en azından gösterebilmek için. Bunları keseceğiz. Yaklaşık olarak 3 santimetrelik ufak borular, ufak namlular halinde kesmemiz gerekiyor. Ve daha sonra altlarına bu bujileri monte etmemiz gerekiyor. Yani aslında çalışma mantığı, namlunun içine sıkıştırdığımız flash pamuk ve kağıdı kontrollü bir şekilde mikro işlemciyi kullanarak bir yumruk algıladığımız zaman sırayla ateşlemek. 3 tane namlu yapmayı planlıyoruz. Böylece 3 kere arda arda yumruk atılabilecek çünkü tek kere atmanın çok bir anlamı olmayacaktı. O yüzden 3 tane namlu yapacağız. Bu pakette gördüğünüz üzere bir takım başka malzemeler de bulunuyor. Bunları özellikle şu an girmiyoruz. Yapmaya başladığımız zaman bu parçaların da ne işe yaradığını göreceksiniz. Fakat asıl kısım burası. Kesinlikle. İşlemlerin yürüdüğü yer burası. Aynen. Özür dilerim abi ya. Orada patlattık. İlk olarak flash kağıdın nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Flash kağıt dediğim gibi sihirbazların sahnede kullandığı malzemelerden bir tanesi ve asıl olayı ısı yerine daha çok ışık Yakabilir ortaya miyim? çıkarması. Lütfen, lütfen. teşekkür Lütfen buyurunuz efendim. İnanılmaz bir şey. Gerçekten de çok güzel bir malzeme, bayılıyorum. Bunu kullanarak gerçekten de inanılmaz güzel görünen alev topları üretebileceğimizi düşünüyorum. Sanki eski nesil silahlardaki gibi bir mantık kurmamız gerekiyor. Yani flash kağıt ve flash pamuğu beraber kullanmaktan bahsediyorum. Aşağıya koyacağımız bujiye temas edecek şekilde, hani normalde eski silahlarda barutu en dibine bir çubukla sokarlar ve daha sonra üzerine metal bilye koyarlar ya. Bujinin üzerine flash pamuğu ittireceğiz. Tamamen temas edecek bir şekilde. Yani flash pamuk bujiye ilk ateş ettiğimiz zaman yanacak olan arkasından parça da olacak. kağıdı. Ardından tabii ki de öncesinde yakmadan önce flash kağıttan yaptığımız bir topu da bu namlunun yaklaşık olarak yarısı gibi bir mesafeye koymayı planlıyorum. Böylece pamuk yandığı zaman oluşacak basınç kağıdı ileri itmeye başlayacak ve kağıdı ileri iterken ortaya çıkan ısı teorik olarak kağıdı yakacak ve kağıdı bir yandan ileri iterken bir yandan yaktığı için namludan fırladıktan sonra alev topuna dönüşen bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum teoride. Ama benzer bir şeylerle daha önce oynamıştım. O yüzden hani olacağını düşünüyorum doğru yaparsak. Çok fazla bilinmez var şu an. Phineas Gage'in hikayesini bilir misin? Ne o? Teaser olsun. Arayın bakın. Phineas Gage. Bilmiyorum, Kafasının ben de bakacağım. içinden çubuk geçen adam. Okey, biliyorum. Böyle tehlikelerimiz var mı? Öyle bir sonuca ulaşacağımızı düşünmüyorum çünkü aslında Çünkü barutumuz yok. Evet, barutumuz yok yani. Mızrağımız da yok. Nükleosizozun yaratacağı basınç o kadar yüksek olmadığı için böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Olabilir mi sence? Yani sadece koruyucu gözlük aldık çünkü hani kaskımız falan yok. Birbirimizi ne kadar sevmediğimize bağlı. O zaman başlayalım. Aramızda bir iş bölümü yapalım. Evet, kodları ben yazıyorum. Bu cihazın çalışması için arkada bir mantıksal süreç işlemesi Kesinlikle. gerekiyor. Bu ne zaman yumruğu nasıl algılıyoruz, ne şekilde bizi bilgilendirecek, üzerindeki ışıklarla nasıl süreç takip edecek vesaire. Bunun kodunu ben Arduino ile yazıyor olacağım. Ben de o zaman donanım kısmını hallediyorum. Devre kartını hazırlayacağım, namluları hazırlayacağım ve bütün bu sistemi toparlayacağım. Sen de kodunu bitirdikten sonra ikisini birleştireceğiz ve elimizde umuyorum ki yumruk attığın zaman alev top atan bir eldiven olacak. Hadi bakalım. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Okay. Let's go. Şimdi öncelikle bizim elimizdeki şey bu ivme ölçer modeli neymiş? GY521. Bu tür bir şey yapacaksanız çoğu zaman Amerika'yı baştan keşfetmenin manası yok. Muhtemelen sizin yapmak istediğiniz şeye çok benzer şeylerle uğraşan başka insanlar olmuştur bir noktada. O yüzden hemen bakıyorum. Arduino. Şurada Arduino'nun Playground sitesine bakarsanız burada zaten üzerindeki çipin de modeli MPU6050 idi. Doğru olması gerekiyor. Açıyorum. Burada bir adet başlangıç için elimizde kod var. User John Chi tarafından yazılmış. Teşekkürler John Chi. Bunu buraya yapıştırıyorum. GY521 wiring diye aradığınız noktada burada bağlamanız gerektiği şekilde çıkacak. Hemen bakalım kimler nereye bağlamış. Şimdi bu şekilde bağlamaya başlıyorum. Normalde bu kabloların renkleri de önemlidir color coding için. Fakat dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Siz doğru renklerde kablolar kullanın. Program Arduino board'un üzerine atıldı. Şu anda bu mikroçipin içerisinde bu bulduğumuz hazır kod çalışıyor. Yani cihazın kasasını yapmak için 3 boyutlu baskı kullanmayı karar verdik ve o yüzden ufak bir hile yaptım dün. Çünkü 3 boyutlu baskı gerçekten çok uzun sürebiliyor. Cihazın bütün gövdesini, yani aslında devrenin bulunması gereken kasayı tasarladım, çizdim ve boyadım daha sonra. Yaklaşık olarak şöyle bir şey olacak. Şu devre kapağı. Şu 3 tane kısım namluların olacağı bölge olarak tasarladık. Buraya devrenin gelmesini planlıyoruz. Buraya pil kutusu gelecek ve elimize lastik straplerle şu şekilde tutturmayı planlıyoruz. Umarım çalışacak. Yani özellikle burada en endişelendiğim kısım devrenin tam olarak yerine oturmaması çünkü
Elimizde bütün parçalar yokken bunu tasarladım ve daha sonra bazı parçaları, özellikle transistörleri değiştirme kararı aldık. Ve boyutları biraz farklı. Eğer uymazsa geçici olarak bazı çözümler bulup oturtmaya çalışacağız. Çünkü tekrardan bu kapağı mesela basmaya kalkmamız birkaç saat sürecektir. En kötü yeniden basarız ama sorun değil. İlk olarak bir test yapacağım. Breadboard üzerinde. Yapacağım test bu bujileri seçtiğimiz transistörlerle ateşlemek için basit bir test olacak. Ondan sonra da bütün devreyi kurmaya başlayacağım. Evet, burada akan bilgiler gördüklerimiz X, Y ve Z ekseni üzerindeki ivmeyi gösteriyor. Niçin bir tanesi sürekli olarak 16.000'lerde gezerken diğerleri düşük? Çünkü yer çekimi de burada değerleri etkiliyor. Eğer biz bunu şu şekilde çevirirsek, gördüğünüz gibi birinci değer şu anda eksi 15.000 16.000'lere doğru gelmiş oldu. Bu şekilde çevirirsek de ikinci değer 15.000 16.000'lere gelmiş oldu. Ben bunları birazcık daha standart hale getirmek istiyorum ki bu bilgileri kullanarak yumruğu algılayabileyim. Şimdi buradan gelen veriyi 0 ile 1 arasına alıp ardından da belli kontrol noktaları ekleyerek diyeceğim ki şu hareketi yaptığın zaman, yani bunu tutuş şeklimize göre şu eksen üzerinde, x eksenindeki değer belli bir limitin eşiğin üzerine çıktığı zaman yumruk atıldığını varsay ve az önce akan yazılar gibi bana bu değerleri vereceğine ekrana ben yumruk attım yaz istiyorum. Bu noktadan sonra da yumruk at yaz yerine git bu bujileri ateşle dediğimiz noktada umarım ki alev topu atabilir hale geleceğiz. Demin Sina kod üzerinde çalışırken saçma sapan bir problemle uğraştım. Bana yanlış bujileri yollamışlar. Aldığım bujilerde şimdi. Aslında paketin üzerine okumamış olmak benim hatam. Ve bujilerde şöyle bir sorunumuz var. Seçtiğim transistörler yeterli akımı veremediği için yeterli ısıya ulaşamıyorlardı ve yaklaşık olarak 2 saattir bununla cebelleşiyorum. Daha sonradan farklı bir model olduğunu fark ettim ve şans eseri ya başladığım bir proje için aldığım bujiler tam olarak işimize gören bujiler. Hatta şu şekilde göstereyim. Bujileri kullanarak flash kağıdı ateşleyebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda da tam olarak o yüzden ilk namluyu yapmaya başlayacağım. Böylece ilk ateş topunu atmayı test edebiliriz ve daha sonra devrenin geri kalanına devam edebilirim. Şu an durumumuz şu. Buraya 2 tane yeni değişken ekledim. Bunlardan bir tanesi trigger, bir tanesi control. Trigger, kontrol ettiğimiz, hareketi almak istediğimiz eksen üzerindeki hangi değeri geçmesini istediğimi girdim. Buna 1.5 verdim. Control da diğer değerlerin altında kalmasını istiyorum. Yani bunun Y ya da Z üzerinde değil, sadece şu hareketi yaptığımda yumruğu algılamasını istiyorum. Bir tane fireball diye fonksiyonumuz var. Bunun altında yaptığı şey çok basit. Mutlak değerine bakıyor 3 tane eksenden gelenin. Bu da niçin? Eksi ya da artı yönde olabilir. Şu anda test ettiğimiz için. Fakat gerçek cihazın üzerine geldiğimiz zaman bu mutlak değerler kalkacak ki şunu yaptığı zaman yumruk atmasın. X değeri, Y değeri ve Z değerini yukarıda tanımladıklarıma göre karşılaştırıyorum. Eğer istediğim değeri, yani istediğim şartları sağlıyorsa ekrana Calvas Flam yazıyor. Bunu da liseliler bilmez. Ultima oynayanlara selamlar. Evet, önceden az önce denediğim için burada Calvas Flam diye yazdığını görüyoruz. Bakalım no işleyecek mi? Şu anda yumruk attığım zaman ben bunu algılayabiliyorum. Fakat bu şöyle bir problem yaratıyor. Eğer problemi size gösterebilirsem, ama gösteremiyorum. Siz olduğuna inanın. Şu hareketi yaptığım zaman birden fazla kez arka arkaya tetiklenebilir. Ben bunu istemiyorum. Belli bir bekleme süresi koymam gerekiyor ki bir tane ateşlendikten sonra 5 saniyedir, 10 saniyedir her neyse. Bunu birazdan kendimiz belirleyeceğiz. Tekrar bakalım buraya. Nasıl da çalışmadı, gördün mü? Şimdi buradaki durum nedir? Neyi değişti? Az önce yaptığım hata neydi ve ben şu anda neyi düzelttim? Burada mantıksal bir hata vardı. Ben ivme değerleriyle beraber aynı zamanda cooldown'u da kontrol ediyordum. Halbuki bu yanlıştı. Benim yapmam gereken şuydu. Önce ayrıca ben yumruk attım mı onu anla. Yumruk attıktan sonra eğer cooldown'u geçtiyse Calvas Flam yaz ya da bekle canım diye beni kibar bir dilde uyarsın. Gördüğün, az önce gösteremediğim şey burada oldu. 2-3 tane arka arkaya attı. Bunun olmasını istemediğimiz için bu şekilde bir cooldown koyduk. Sıradaki problemimiz. Bunu da hallettiğimize göre. Şunu da ikiye kesersem biraz soğumasını bekleyeceğim ama. Şimdi kaldığım yerden devam edersek durum şu. Tolga orada namlularla uğraşırken. Kolay gelsin canım. 3 tane led ekledik. Bunların her birini dirençlerle birlikte Arduino'ya bağladım. Bunlar 2, 3 ve 4 numaralı dijital çıkışlara bağlılar. Namlularımız da 9, 10 ve 11'e bağlamayı planlıyorum. O yüzden şimdi bunların önce bir değişkenlerini koyalım buraya. Eğer şu an her şey doğruysa bunu çalıştırdığım zaman şu 3 tane ledin yandığını görmem gerekiyor. Evet, şu anda 2, 3 ve 4 numaralı çıkışlara bunları ben output olarak kullanıyorum dedikten sonra 5 voltu ver dediğim zaman bunlar yanmış oldu. Şimdi de ateş topu atma fonksiyonunun içine şunu ekleyeceğiz. Her yumruk algıladığın zaman hangisindeyse sıra onu ateşle ve bir sonraki sırayı bir sonrakine getir.
Üzerine eklediklerimiz şu şekilde. Dediğim gibi ledler ve bujiler için 2 tane array tanımladım. Bunlar hangi çıkışları kullandığımı tutuyor içinde. 2, 3, 4 ledler için, 10, 11, 12 bujiler için olmuş olacak. Şu anda ben sadece ledlerle ilgileniyorum. Zaten Tolga da bu tarafta bujilerle uğraştığı için çat diye yerine koyacağız ve çalışıyor olacak. Bunu bu şekilde çalıştırdığımızda ki çalışmışı var. Şuradan açalım. Bujilerin Buyurun. ateşlenme milisaniyesini... Onlar gelecek birazdan. Ha, Şu an ledlere tamam. odaklanmış vaziyetteyim. Okay. Şimdi üçü birden yanıyor. Şimdi birinci bujimiz ateşlendi. Birincisi şu an artık boş diye bana gösteriyor. İkincisi ateşlendi. İkincimiz de söndü. Ardından biraz daha beklemem lazım. Evet. Üçüncü buji de ateşlendi ve hepsi şu anda bitmiş vaziyette. Tolga'nın da söylediği gibi şu anda bujilerin ısınma süresiyle ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor kodda. Bunun üzerine ayrıca küçük bir animasyon ekleyip buji ısındığı sürece bu yanıp sönecek. Arkasına ateş topunu atmış olacak. Aynı zamanda istediğimiz milisaniye süresince de ısınmasını sağlayacağız bujinin. Buji ısınırken bir animasyon çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aslında her şey çok hızlı olup bitecek. Yani amacımız... Çünkü hani bujinin ısınması ne kadar bu iğneleri çok hızlı ısınıyor olsa da belirli bir süre alıyor en azından böyle bir 20-30 milisaniye falan. Bir yumruk çok hızlı bir şey. Hani yumruğun ortasında ateşlemeye başlaması lazım çünkü ilk başta pamuk yanacak, sonra kağıt yanacak, aradan belirli bir süre geçecek yani. O yüzden yani şu olmamalı yani yumruk at, dur, alev topu çıksın değil de bir şekilde onu senkronize etmeliyiz. Evet, dediğin gibi bu o yüzden onu yumruk hareketi başladığı sırada mı yoksa bittiği sırada mı tetikleyeceğiz? İki şeyi yakalayabiliriz. Ya yumruğu attım bittiği noktada ateşlersek dediğim o zaman dediğim problem oluyor. çıkacak. Aslında ideali o hani bir yumruk detekte etmek istiyorsan gerçekten de hani bittiği zaman onu olsa ne şahane olurdu. Aynen. Ama bujilerin çok ısınmasını hesaba kattığımız zaman yumruk hareketi başladığı noktada ki şu anda daha da kolay aslında bu şekilde yazmak ki onu yazıyorum. Evet aynen. Yani belirli bir hızı geçtikten sonra hani gerçekten ateşlemeye başladı. Yani gerçekten yumruk olduğundan da emin olabileceğimiz bir hız olmalı. Yani biri gerçekten de yürürken ya da başka bir şey yaparken tetiklenmemesi gerekiyor. Yanlışlıkla biriyle konuşurken yüzüne alev topu atma. Neyse ki şöyle yürümeyin. Normal bir günde bu eldivenle gezdiğini varsayarsak. Evet. Tolga'nın da dediği şeyler de dahildir. Ama ben animasyon koymak istiyorum ya kendim için. Öyle iyi hissedeceğim. Okey. Lütfen öyle bir şey olmasın, lütfen öyle bir şey olmasın, lütfen öyle bir şey olmasın, lütfen demin yaptığım şeyi yapmış olmayayım. Hayır, sakın öyle bir şey olmasın. Plug'ı yaktım. Test etmek için transferden ayırdım direkt güç supply'ına bağladım ve bağlarken switch'in açık olduğunu fark etmemiştim. Ve görmedim namlunun içinde olduğunu ve Zaten birkaç tane vardı o yüzden sanırım gitti yani, emin değilim ama. okey sıçtık. Hayır, evet sıçtık. Elimizde sadece 2 tane kaldı. Yavaş ısınanların ısınma süresi ne kadar yavaş? Çok yavaş. Yani şunu yaptığında çıkmayacak eyvallah ama hani şunu yaptığında ne kadar beklemem gerekiyor ateşlenmesi için sence? Bilmiyorum ama hani flash pamuğu onun çok hızlı yani hızlı yakabileceğini düşünmüyorum. Hadi deneyelim. Deneyelim. Yani. Gördün mü? Bir sıkışmış olmadığı için patlamadı ama Ben makul olabileceğini düşünüyorum ya. Yani eğer diğeriyle yapabilseydik, mesela şununla yaptığımız zaman ne olacağını göreceksin. Baksana çok daha hızlı. Bak tekrar buna bakalım, sonra diğeri de tekrar deneyeceğim. Şak. Şimdi bununla bakalım tekrar. Yani deneyebiliriz. Bir tane hemen barrel'ın içine bunu yerleştirip test alabilirim. Bence test edelim. Yani bir görelim. Zaten hani burada test edebiliyoruz şu anda henüz mikro işlemciye bağlamadan. Çok sürüyor ya. Çok sürüyor abi. Yani gerçekten çok uzun sürüyor. Hani bu kabul edilebilir gibi değil bence. Peki şu anda tam üzerinde yerleşme ve içine tıkadığımız zaman bu süre kısalacaktır. Yani elbet diğeri kadar değil. Bilmiyorum ki. Deneyip göreceğiz. Deneyelim bakalım. Neden böyle bir hata yaptım ben ya? Bu tamamen gidik göründü bana. Dersen tekrar bakalım. Çok salakça. Çok salakça. Komple gitmiş. Nasıl böyle bir şey yaptım hiç fikrim yok. İşi aceleye getirmeye başladım çünkü demin çıkan problemler yüzünden çok geciktik. Kaç saattir aynı şeyle uğraşıyorum, aceleye getirmeye çalıştım ve olan bu yani. hiçbir zaman acele etmeyin. Her zaman. Bujiler ne yapmış dememek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki adam zaten gergin şu an. Tolga şu an bujilerle uğraşırken ben de son dokunuşları yaptım kodda.
Bunlar da şu şekilde. Şimdi bujilerin ateşleme süresiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için de öncelikle ateşleme süresini kontrol edebiliyor olmamız lazım. Bunun için bir değişken ekledim. Bu kaç milisaniye boyunca ateşleneceğini kontrol edecek. Bununla beraber Fireball fonksiyonumuz içinde olanlar şu şekilde. Bizim ateşleme süresi boyunca ilk başta bujinin bağlı olduğu çıkışa yüksek elektriği veriyoruz 5 voltu. Ardından yanıp sönmeye başlıyor. LED'imiz ateşlediği sürece onun o sırada aktif olduğunu belli etmiş oluyor. Süre geçtikten sonra LED'i de söndürüyoruz. Plug'a giden elektriği de kesmiş oluyoruz. Böylece bu ateşlenip ardından bir tane artıyor. Ayrıca şöyle küçük bir süsleme de ekleyip bir intro şey yaptım, koydum. Açılış sekansı LED'ler için. Burada da aslında takip ederseniz çok basit. En baştaki LED'i yakıyor, ardından onu söndürüp bir sonrakini, sonra tekrar geri geliyor. Hepsini yakıp söndürüp ardından ben hazırım diye hepsini aydınlatıp hazır hale geliyor. Onu da göstereyim şu şekilde. İlk başta da setup'ta açıldığı sırada intromuzu çağırıyoruz. Şöyle elektriğimi keseyim, baştan vereyim kısa yoldan. Evet, alet şu anda kullanıma hazır. Tekrar bu da gözümüzün önünde olsun. Şu anda yanıp söndüğü süre boyunca bujiye elektriği verdi. Ardından ikinciyi ateşledi. Üçüncüyü ateşlemedi çünkü süre geçmemişti. Üçüncüyü de ateşledi ve artık hiçbir durumumuz yok. Belki son olarak hiçbir şey ateşlenemediği noktada abicim benim şeyim kalmadı, flash paper'ım kalmadı uyarısı olarak yine son bir yanıp sönme ekleyebilirim ateşlenmeye. Böylece de artık şu ekrana gerek kalmadan, şuradan hiçbir şey görmemiz gerekmeden tamamen bilgileri buradan alabiliyor olmuş oluruz. Yani şu 3 LED sayesinde hangisi aktif, hangisi değil, kim ateşleniyor, alet açık mı, kapalı mı, durum nedir, bütün bunları görebiliyor olacağız. O yüzden artık seni kapatabilirim. Hoşça kal. Kodlama kısmı tamamlanmış oldu. Buradan sonrasında Tolga'nın kasayı toplaması kalıyor. Bakalım, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Olmasa da kötü espri yapmamaya çalışacağım arkasından. Abi bujiler meme yaptı. Bujiler meme yaptı. Buji meme yaptı. Ben yenisiyle bir tane deniyorum abi. Yani bunlarla bakalım ne olacak. Okey, deminki uygun olan bujilerden bir tanesini yaktım. Demin de gördüğünüz gibi saçma sapan bir hata yapıp. O yüzden bu yanlış gelen bujilerle bir test alalım dedik. Düzeneyi kurdum. Çok basit bir test alacağız. Sadece içine pamuk koyarak, flash pamuk koyarak alacağız testi. Eğer yeterince hızlı ısınıyorsa bunu kullanabiliriz. Ama ısınmıyorsa ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası. Şu anda büyük bir alev topu çıkmayacak. Sadece ufak patlama olması lazım eğer çalışırsa. Çünkü flash kağıt koymadık içine. Ateşliyorum. İdeal değil ama çalışır ya. Yani hani eğer hani yumruğun ortalarına doğru ateşlemeyi başlatırsak büyük olsa hani yumruk bittiği anda ateş topunda çıkması lazım. Yani denk getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani zaten şu anda direkt hareket başladığı anda ateşliyor. Okey. Yani sonunu bilmeden ortası da. Yani belirli bir hıza ulaştığı anda ateşlemeye başlıyor. Evet, ivmeyi yakaladığı anda Aynen. çat diye ateşlemeye Ve büyük başlıyor. olsa bir 500 milisaniye gibi bir şey var burada. Hatta biraz daha fazla bile olabilir, emin değilim. Yani çok kötü olacağını sanmıyorum. Şu anda Bence 500 çalışır. milisaniyede zaten test. Evet. Yani yeterince bujimiz var. Bir şey yanlış gitse bile yedek bujimiz var. O yüzden bence bunlarla devam edelim. Ben tamam. Sonra da deneyelim. Okey, o zaman ben devreyi kurmaya başlıyorum. Ondan sonra Arduino'yla bir test alalım. Ama ondan önce tabii ki de gerçek bir alev topu atalım. Flash kağıt ve pamuk ile ilk testi yapacağız. Pamuğu dolduruyorum. İyice içine itmek gerekiyor. Bujiye temas ettiğine emin olmak için. Bir tane de flash kağıt topu. Kağıt topunun dibine kadar itmeyeceğim. Yaklaşık olarak ortalarına falan. 1, 2, 3. Okey, süper olacak. Okey, süper olacak. Tamam, şu anda deminki kadar ümitsiz değilim. Gerçekten de inanılmaz bir alev topuydu. Bu güzeldi. Tamam abi, dibine kadar itiyoruz. Dibine kadar sokuyoruz oğlum. Geri kalan diğer iki namluyu da hazırlayacağız. Devreyi hazırlayacağız. Ve daha sonra kodu üzerine yükleyeceğiz ve gerçekten de alev topu atan bir eldivenimiz olacak diye düşünüyorum. Ya fikir o kadar saçma ki sabahtan beri bununla uğraştığımıza inanamıyorum. Başka daha iyi ne yapacaktık ki? Evet. Yani. Evet. Tamam, şu anda barrel'lar hazır. Şurada hazır test ettim.
Şu anda devre kartını tasarlamaya başlayacağım. Birazcık barrel'ların bağlantıları tahminimden uzun oldu. O yüzden sığdırmakla ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz ama her şekilde hallederiz bir şekilde. Evet. Keşke DirençNet'te istediğim power supply kartı olsaydı. Şimdi salak bir tane şeyin eski lehimlerini sökmeye çalışıyorum ya. Power supply kartının salak eski lehimlerini sökmeye çalışıyorum. Yani o kadar saçma sapan bir şey yapıyorum ki. Anlamsız işler. Ya illa bunu kullanacağım. Çünkü plansızlık. Merhaba. Korkunç bir devre yapıyorum ya, onu söyleyeyim mi? Sadece A4 ve A5 mi bağlı şeye, aksinometreye? Evet. SCL ve SDA'yı bağlıyorum sadece. Bu transistörleri ne yapacağız? Ayı gibiler, ayı. En sevmediğim şekilde yapıyorum şu anda. Çünkü şunun altına sığdırmaya çalışıyoruz ya. Bütün şeyleri, yani bunların hepsini header'larla aslında karta takmamız nizami olan şey olacaktı. Hem yerimiz yok, hem zamanımız yok. Ben de çatı çıkmamak için aşağıdan geçiyorum. Şu anda devrenin bir kısmını bitirdik, en önemli kısmını. Yani mikro işlemciyi ivme ölçere bağladık. Bütün güç yönetimi de çalışıyor şu anda. Sina basit bir test kodu yazıyor. En azından ivme ölçerin verilerini doğru okuyup okuyamadığımızı test etmek için. Bunu bitirdikten sonra da bujileri bağlayıp ledleri bağlayacağız ve ondan sonra çalışması gerekiyor. Yes. Süper. Tamam. Okey, her şey çalışıyor. Süper. Sağlık. Tamamdır, şahane. Şimdi direkt şeyleri bağlıyorum. İlk ledleri bağlayayım. Böylece hani çalışıp çalışmadığını görelim. Daha sonra transferleri bağlayıp burada yaptığımız onları gibi. da aynen bujileri bağlayacağım. Lehime geri dönüyorum. Hadi bakalım, ben de dikişe geri dönüyorum. Okey. Tolga gel. Bitti. Açılışı yapmak ister misin? Lütfen. Buyurunuz. Nasıl oldu? Oğlum, benim böyle Sub-Zero falan gibi hissediyorum. Bayağı iyi, bayağı iyi. İyi oturdu mu eline? Süper. Hiç oynama falan mükemmel görünüyor. Ver bakayım. Benim takım çıkarması da gayet rahat oldu bence. Abi mükemmel görünüyor. Olur. Bir de hemen bitirelim şunu. Devreyi bitirdik. Yani bu arada hani hayatımda gördüğüm en kötü devre. Ama hani çalışması için gereken her şeye sahip yani. Teorik olarak çalışması gerekiyor. Şu anda ilk kez test edeceğiz. İlk test ederken içine flash kağıt koymayacağız. Çünkü sadece yakıp yakmadığını görmek istiyoruz. Bunun için sadece flash mount kullanacağız. Harekette bakmayacağız. Şu anda 4 saniyede bir kendi kendine tetiklenmesini sağlayacak küçük bir kod ekledik. Çalıştırdığımız zaman 4 saniyede bir namlulardan flash pamuğunu ateşleyecek. Umarım. Umarım. İnanamıyorum, onu çalıştım. Süper. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Çok iyi. Çalışıyor. Oh. Yaklaşık olarak 12 saattir falan çalışıyoruz. Yaklaşık olarak. Çalışıyor. Okey. Şimdi bütün kasayı toplayacağız. Devre birazcık kasaya göre büyük kaldı. O yüzden ufak değişiklikler yapmamız gerekecek ama çok büyük bir değişiklik yok. Genel olarak aynı formatta toplamayı planlıyoruz. Ve daha sonra yeni kodu, istersen yeni kodu upload et ve ondan sonra Tamam. devreyi toplayayım. Tamamdır. Aslında final kodumuzu. Bir tek otomatik ateşlemeyi kaldıracağız zaten. Hazır durumda Aynen. şu an. Çok az kaldı.
Çok az kaldı. Şimdi problemimiz şu, pek çok parçayı değiştirmek zorunda kaldık devreyi kurarken. O yüzden dün gece hazırladığımız kasa aslında tam olarak oturmuyor bu devre. Ama bunu çözmek için bir iki tane fikrimiz var. Mesela bu pil kutusu aslında planladığımıza göre çok daha büyük. Bunu arkasında başka bir alana monte edeceğiz. Bunun dışında üstteki kapak tam kapanmıyor ama şöyle esneterek kapatabileceğini düşünüyorum Sinan. Ve sana en sevdiğim çekmeceni göstermek istiyorum. Ay çok güzel. Sinan, binlerce vida. Binlerce vida Sinan. Eğer ileride çok zengin olursam pek çok böyle çekmece istiyorum. Dediğim gibi birazcık esnetirsek sanırım kapayabileceğiz onu. En kötü bantlarız üstüne ve o alev topunu atarız. Tabii ki de eninde sonunda bu kutunun yenisini basacağız. Ama şu anda çalıştığını görmek istiyoruz. Ay. Şunu şöyle görmek güzel tabii. Şu an Evet şuna bak. Şunun güzelliğine bak. haftalardır konuş. Şu pil kutusunu da sabitleyelim ve alev topu atmaya başlayalım. Oğlum çok güzel görünüyor lan alet. 13 saatin nihayetinde ateş topu atan eldivenimizi bitirdik. Tolga o yüzden çok mutlu. Ben inanılmaz mutluyum. Bir de yani gerçekten çok iyi görünüyor bence. Vallahi dediğim gibi biz yaptık diye demiyorum. Hakikaten çok güzel oldu. Ve hani tam olarak ilk tasarladığımız gibi olmamasına rağmen bence hani aradan şu açık devre olayı işi daha da güzelleştiriyor. Okey şimdi doldurup gerçekten alev topu atmaya başlayalım. Bir, küçük alev topları atacağız. İki, elim yanacak mı falan gibi şeyleri göreceğiz. Üç, bütün şeyler, barrel'lar hala çalışıyor mu? Henüz beklemen lazım. Ha, okey. Başlangıçta İlk da o 5 aynen. saniyesi var. Bir Sıfırdan de var. şey geriye itiyor kendini şey yapmaz ama çok da önemli değil. Çok iyi. Timing inanılmaz. Bu bile çok iyiydi bu arada. Biraz sonra atacağımız alev top da çok daha büyük olacak. İnanılmaz. Şu anda sadece pamuk var içinde. Sadece ateşleyip ateşlemediğini test etmek için deniyoruz. Kesin evi yakacağız. Yansın da bundan yansın be. Çok güzel. Okey. Çok heyecanlanmamam gerekiyor. Çok heyecanlanmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Çünkü gerçekten 2, 3, 4. enerjim tamamen bitti. Eğer Tabii. çok heyecanlanırsam olduğum yerde bayılırdım. Normal alev topu. Ben sakin. Normal alev topu. Normal alev topu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Güvenlik olmuşum değil mi arada? Uykusuz şeyden, yorgunluktan. Sina şu anda bizim güvenlik şefimiz. Sizin izniniz var mı? Çekim yapmak için, alev topu atmak için. Alev topu atan eldiven birinci test. Gerçek test en azından. İnanılmazdı. Denemek ister misin? Yok ya ben... O kadar hızlı yumruk atmayabilirsin belki. Yok sakin duruyorum ya elden çıktı o şimdi. Ay. Yani yaparken bir fikrin oluyor neye benzeyeceği konusunda ama elinden çıkarken şeyi farklı, hisse farklı hakikaten. Bu arada sonuçta Iron Man gibi falan diye bahsediyorduk ya oradaki Galactus'a ateş ediyoruz bu saattir. Çok fazla güç. Normal bir insan için çok fazla güç. Anladım. Yani şeyden kastım. Gelmiyor bayağı elimden. Aynen. Ateşten kaftan yaptım. Ateşten gömlek işte neden bunu yapıyorsun? Al. Sina neden? Bu çok tehlikeliydi. Her zaman için ileride tutman gerek. O yüzden sürekli böyle tutuyordum. Bence çok yedi hepsini. Çok yoruldum gerçekten de. bu. Tolga geçmiş olsun. Geçmiş olsun Sina. Kaç saattir çalışıyoruz? Sanırım 14 saat falan oldu totalde. Ama değdi. Ara verdik ufak ufak. Ama değdi evet. Değdi. Kesinlikle değdi. Süreçte bir sürü problemle karşılaştık. Özellikle aldığımız bujilerin istediğimiz özelliklerde olmamasından kaynaklanan bir problemle karşılaştık. Bunu çözmek için diğer parçaları da değiştirmek zorunda kaldık. Sonuç olarak ilk başta tasarladığımız kasaya uymadı ama bence görsel olarak ilk başta düşündüğümüzden çok daha güzel bir şey oldu. Ayrıca zaten kanalımızın olayı bu olduğu için problemler çıktı. Bunları Çıkan problemleri de hallettik. Evet bir şekilde hallettik. Evet. Ve sonuç olarak çalışan bir Halletmeye devam edebilmek için alev top atan eldivenimiz var.
İlerleyen bölümlerde sizinle 3D modellerini, kodunu, şemalarını paylaşacağımız projeler olacak ama bu onlardan bir tanesi değil. Evde denemeyin. Çünkü bu tehlikeli bir proje. Kesinlikle. Yani aslında bizim her zaman için söylemek istediğimiz şey evde deneyin bu projeleri. Çünkü denemeden gerçekten de öğrenmek çok zor. Ama bu tabii ki de alev topu atan bir eldiven olduğu için Şu dekor değil, şu dekor değil. kesinlikle, kesinlikle. Yani bu tarz projeleri evde gerekli güvenlik önlemleri olmadan ya da gerekli deneyim olmadan gerçekleştirmeye çalışmak tabii ki de sakıncalı olabilir. Çünkü ateş yakıyoruz aslında sonuç olarak. O önlemlerin ne olduğunu bilmeden o bildiğini zannedip yapmaya kalkışmak da sakıncalı olabilir. Evet. Ama sakıncaları geçtikten sonra gerçekten müthiş bir şey oldu. O ayrı, Gerçekten müthiş bir şey oldu. o ayrı. Aşırı memnunum. Bir tanesini ateşliyordu asla. Yedek arası diyor. İşte bu yüzden evde denemeyin. Konuşmakta güçlük çektiğimiz şu saatlerde bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar ben Sinan. Aynen. Ben de Tolga. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.